Biliyorsunuz kraliçenin ölümüyle 70 yıl süren 2. Elizabeth dönemi sona erdi. Siz de bu sevimli ablamızın sembolikleşmiş bir kraliçe olduğunu, hatta mensup olduğu Windsor hanedanlığının İngiltere üstünde sadece magazinsel bir değeri olduğunu düşünüyorsanız şimdi bir durun. Ülkemizde 3-5 milyar doları olan tiplerin küçük dünyaları ben yarattım tribüne girdiği bir ortamda etki alanı, tarihteki gururumuz Osmanlı İmparatorluğu'nun bile çok üzerinde olan ve bu bölgelerin birçoğunu hala haraca bağlamışçasına yöneten bir ailenin hikayesini işleyeceğiz bugün. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu bölüm krallığın tarihini işleyeceğimiz bir bölüm değil. Zaten tek bir videoya hem krallığı hem de hanedanı sığdırmak mümkün de değil de daha sonra buralara tekrar döneriz. Bu bölümde kraliçe Elizabeth'in de mensup olduğu Windsor hanedanlığının dünyayı nasıl yönettiğini inceleyeceğiz. Evet, mevzunun bu sembolikleşme durumuna nasıl geldiğini anlamak için kısaca iki olayın tarihine bakmamız gerekiyor. 1. Magna Carta. Yurtsuz John diye bir tip var. Aslan yürekli Kral Richard'ın özbeöz kardeşi bu. Richard Haçlı seferlerinde maceradan maceraya koşarken John abisinin yetkileriyle ülkeyi talan edip yağmalamakla meşgul. Hani Robin Hood hikayesi var ya, o da bu dönemin kahramanı. Richard, Selahaddin Eyyubi'den tokat yiyip zar zor evine döndüğünde kardeşine haddini bil, köşene otur diyor. Ama tabii akacak kan yerinde durmaz. Richard abimiz tekrar sefere çıkıp orada ölüyor. John abisinin tahtına çıkmaya hazırlanırken soylu abiler "Dur bir dakika kardeşim, öyle paldır kültürü olmaz bu iş" deyip önüne Magna Carta anlaşmasını koyuyor. Kısacası bu Magna Carta demokrasi timsali bir şey değil. Yurtsuz John'un iktidara gelebilmek için kendi yetkilerinden kısıp İngiltere'deki derebeylerine verdiği tavizler. Ve tabi günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihsel sürecin en önemli basamaklarından biri. İkinci konumuzsa aslında üzerinde saatlerce konuşabileceğimiz Fransız ihtilali. İngiltere ile Fransa ne alaka demeyin. Fransız devrimi sadece Fransa için değil, tüm dünya için büyük bir dönüm noktası. Osmanlı'nın yıkılıp Türkiye'nin kurulması bile bu devrime bağlı. Fransa'da halk, burjuva ve soylular sınıfsal çatışma içindeydi. Ülkede eğitime verilen önem ve insanların aydınlanması ile bu çatışmalar tavan yaptı. Her sınıf kendi hakkını arama derdine girdi tabi. Asıl problem ise krallığın bu süreci hala anlayamamasıydı. O kadar kopuklardı ki, bilirsiniz bir laf vardır, fakirlik içindeki halka kraliçe Marie Antoinette ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler der. İşte bu kraliçe Fransız devriminde monarşinin bitişi sonrası eşi 16. Louis ile birlikte giyotinde idam edildi. Bu arada bu lafı hiçbir zaman söylemedi. Bu sadece kopukluğu anlatan bir şehir efsanesi. Sonuç olarak Fransız devrimi insanların kendi hakkını arayıp mutlak bir hakimiyete baş kaldırmasının sembolüdür. Bu devrim ile her krallığın ve imparatorluğun sonu zaten gelmişti. Bu tarihten sonra gelişmiş medeniyetler aldıkları eğitimlerin de katkısıyla hakkını aramaya başlayacak, krallıklar ve imparatorluklar yıkılacaktı. Bu sebeple mutlak hakimiyet isteyen liderlerin tamamı halkın bilinçlenmesine karşı çıkar. İlk darbeyi her zaman eğitim sistemine vurur ve halk cahilleşir. Oluşan cahil halkı yönetmek ve yönlendirmek hep daha kolaydı. Sana ne? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Neyse, İngilizler de durumun gidişatından haberdardı tabi. Önlerinde iki seçenek vardı. Ya mevcut kafa yapısıyla devam edip zaman içinde Alman İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu gibi yıkılacak ya da yeni bir çözüm bulacaktı. İşte bu noktada kraliyet tarihindeki en akıllı hamlelerden birini yaptı. Kendini sembolikleştirip maddi imkanlarını muhafaza etme yolunu seçti. Daha önce de bahsetmiştim, dünya günümüzde ne ülkeler ne halklar tarafından yönetiliyor. Dünyayı yöneten kavram sadece para ve bu paraya sahip olan aileler. Ama illa bir ülkeden bahsedeceksek dünyayı yöneten emin olun Amerika değil, İngiltere'dir. Amerika günümüzde sadece bu dünya düzenini kuran ve etki eden insanların oturduğu masadır. Yarın bir gün bu insanlar o masadan kalktığında Amerika biter ama o masada oturan aileler her daim kalır. İşte bugün o masada oturan ailelerin en etkinlerinden Elizabeth'in de mensubu olduğu Windsor hanedanlığına bakacağız. Önce ailenin nasıl kurulduğuna bakalım. Amcasının ölümünün ardından İngiltere tahtına yine dediğim gibi Alman kökenli kraliçe Victoria çıkıyor. Ve 1840 yılında yine kendisi gibi Alman olan kuzeni Prens Albert'la evleniyor. Farkındaysanız İngiltere kraliyeti safkan Almanlaşma yolunda. Bu sebeple Windsor hanedanlığının kuruluşunda bu evliliğin payı çok büyük.
63 yıl tahta kalan Victoria'nın ölümü sonrası önce oğlu 7. Edward, daha sonra 1910 yılında oğlu 5. George tahta geçiyor. O da yine Alman prensesi Mary ile evleniyor. Bu arada 5. George Windsor hanedanının kurucusu, aynı zamanda Elizabeth'imizin de dedesi. Şimdi karışmadan durumu şöyle özetleyeyim. İngiltere hanedanı neredeyse safkan Almanlaşmış durumda. Hatta hanedanın adı bile Alman. Saxe-Coburg Gotha. İngiltere kralı ve Alman imparatoru öz kuzen, hatta Rus çarı da bunların kuzeni, kuzen kuzene dünya yönetiyorlar. Halk İngilizce konuşsa da sarayda resmi olarak Almanca konuşuluyor ve 1914 yılında 1. Dünya Savaşı ile Almanya ile İngiltere birbiriyle savaşa giriyor. Bu arada İngiltere'yi kuran da Cermenler, yani Almanlardır, o apayrı bir konu. İngiltere halkında tabii önüne geçilemez bir isyan başlıyor. Biz Almanlarla savaşıyoruz, yağmalar, kundaklamalar, bir ton dert. Aynı zamanda bir Alman tarafından yönetiliyoruz şeklinde. Bunun üstüne George abimiz 1917 yılında hanedanın ismini yaşadıkları Windsor şatosundan alarak değiştiriyor. Bu sayede aile veya kral değişikliği yapmadan Windsor hanedanı kurulmuş oluyor. Gelelim Elizabeth ablamıza. Elizabeth'in tahta çıkışı beklendik ve planlanan bir senaryo değildi. Asıl varis amcasının tahtı bırakması, daha sonra tahta geçen babasının erken vefatı sonrası 1952 yılında genç yaşta kraliçe oldu. İngiltere kraliyetinde birçok hanedan ismi görürüz. Bu hanedanlar genelde aynı kandan gelir. Hanedan isimleri hanedan değişikliğiyle değil, kraliçelerin tahta çıkmasıyla değişir. Yani kocasının soyadını alan Kraliçe Elizabeth ile birlikte hanedan adı Windsor olarak bilinse de aslında Mountbatten Windsor'dır. Yani doğal olarak annesinin ölümüyle tahta çıkan Kral Charles da aynı şekilde Charles Mountbatten Windsor'dır. Elizabeth'in kendi döneminde yaptığı en önemli adım, kraliyet altındaki ülkeleri onlara bağımsızlığını veriyor izlenimi yaratarak sözde bağımsızlaştırıp Commonwealth, yani İngiliz Milletler Topluluğu altında tekrar bir araya getirmesiydi. Yaratılan algı o ülkeler için bunun bir kazancı olduğuydu. Ama bunun bir bedeli vardı. Bedelse ailenin bu ülkelerden toplayacağı daimi haraçtı. Şimdi bahsettiğimiz ailenin etki alanına bakalım. Aile aynı anda 56 adet ülkenin yönetimine ya monarşi dahilinde hakim ya da açık açık dışarıdan araç topluyor. Bir açıdan sömürge olarak da düşünebiliriz. Bu ülkeler Avrupa'da Birleşik Krallığa dahil olan İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda, ayrıca Malta ve bizim güneyimizde bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti, yani Güney Kıbrıs diyelim buna. Kuzey Amerika'da Kanada ve Jamaika başta olmak üzere toplam 11 ülke. Orta Amerika'da Belize, Güney Amerika'da Guyana ve Afrika'da Güney Afrika Cumhuriyeti, Gana, Nijerya, Kenya, Seyşeller, Mozambik, Kamerun ve buna benzer 18 ülke. Asya'da Sri Lanka, Singapur, Maldivler, Hindistan. Avustralya ve Okyanusya'da ise Avustralya ve Yeni Zelanda dahil toplam 10 ülke. Zamanında kraliyet üyesi ya da bir sömürgesi olan devletlerden sadece biri bir topluluğa dahil değildi. O da Amerika Birleşik Devletleri. Önceden bir İngiliz sömürgesi olmasına rağmen bu topluluğa üye olmamayı seçti. Tabi günümüz konjonktüründen baktığında gayet mantıklı bir seçim. Şimdi gelelim asıl olaya, ailenin servetine. Ailenin serveti resmi olarak 88 milyar dolar. Lakin ellerinde bulundurdukları servete paha biçilebilecek herhangi bir maddi terim bulunmuyor. Yani şimdi küçükten başlıyorum. Aile krallıktaki tüm altın madenlerinden açık denize kurulmuş rüzgar santrallerine, paha biçilemez 150 bin sanat eserinden dünyanın en büyük elmasına, ki böyle söyleyince tam anlaşılmıyor, bunları satıp bizim ülkenin yarısını alırsın. Öyle bir stoktan bahsediyorum. Ve asıl olaya gelelim. Aile zaten bizim ülkenin yarısını satın almasına gerek yok. Britanya'nın yarısının, bakın tekrar ediyorum, krallığın yarısını toprak ağası, yani tapulu malı. Öyle kırsal kesimlerden falan da bahsetmiyorum. Londra'nın merkezinde Trafalgar Meydanı'ndan Regent Street'in tamamına falan. Buckingham Sarayı ve bir ton kaleden, şatodan da bahsetmiyorum. Zaten kadın, oğlu, torunları burada yaşıyor. Gerçi bir torunu Kanada'ya kaçtı ama rahat olun, dediğim gibi Kanada'da bunların. Ayrıca Britanya'nın tüm sahil şeridi ve 200 metre derinliğe kadar tüm okyanus bunların. Daha açıklayıcı olayım. Hani sen arkadaşlarınla muhabbet ederken dur bir dakika şu dünyanın en zenginlerine bakalım deyip Google'a yazıp Forbes listesine bakıyorsun ya, ya da dur ülkede haber yapmaya korkup boş boş içerik üreten haber sitelerinde işte dünyanın en zenginleri gibi başlıklar görüp tıklıyorsun ya, karşına Elon Musk'lar, Jeff Bezos'lar, Bill Gates'ler falan çıkıyor. İşte o listede sıkılmadan toplayacağın kadar sayı topla, bu kadının servetinin değeri o kadar işte. Ve sonuç.
Yani Windsor hanedanı dünyanın siyasi baronudur. Tek bir hamlesiyle savaş çıkarabilir, tek bir hamlesiyle dünya tarihini değiştirebilir. Hani boş boş muhabbetler var ya, Brexit'e bile karışmadılar falan diye. Ya Brexit ne? Nasıl bir değeri var? Ne kadar önemli olabilir bu binlerce yıllık tarih? Bak şimdi iyi dinle, oğluna bıraktığı mirası anlatacağım. Bu kadının mutlak monarşinin bitmeye mahkum olduğu günümüzde yapısını güncelleyerek hükmettiği toprak 33 milyon metrekare. Daha iyi anlamak için şöyle söyleyeyim. Osmanlı'da biz ulaşa 6 milyon metrekareye anca ulaştık. Hani Çin var ya, nüfus deyince aklı ilk o geliyor. O koca Çin'in nüfusu 1.4 milyar kişi. Bu hanedan şu an 2,5 milyar insana hükmediyor. Yetmedi mi? Gel biraz otur para konuşalım abi. Elinde tuttuğu ekonomik güç 13 trilyon dolar. Biz Türkiye olarak şu an 700 milyar dolardayız. Sen düşün gerisi. Neyse boşver. Tarihteki tüm güçlü hükümdarların gücün keşfedildiği günden beri tek bir amacı var. Dünyaya hakim olmak. Yalnız sıkıntı da şu ki ne kadar güçlenirsen o kadar da düşmanın olur. Bu sempatik ve güya sembolik ablamızın alameti farikası güçlenirken tüm dünya halklarının da sempatisini kazanabilmesi. Hani Cengiz Han'ın bir lafı vardı. Nasıl gökte tek bir tanrı varsa yerde de tek bir han olmalıdır. İşte bu kadın siyasi olarak buna en çok yaklaşan insandı.